Spartalı kral Leonidas, M.Ö. 480. Pers kralı Serhas, Sparta'yı ele geçirebilmek için ordusuyla beraber geliyordu. Onları durdurmak için Leonidas ve 300 kişilik ordusunun aşması gereken bir sorun vardı. Kaltist adında bir topluluk ve onların kuklası olmuş bir kahin, Pitya. Sparta'nın savaşa katılmamasını, Serhas'ın onları birleştireceğini ve karmaşaya bir son vereceğini söyler. Ancak Leonidas bu söylenenleri kabul etmez. Serhas ve ordusunun Sparta'ya ulaşmaması için elinden geleni yapacaktır. Termofobi denilen bu savaşta Persler dağın arkasından geçen yolu öğrenmiş ve ilk karşılaşmayı Spartalılar durdurmayı başarmıştır. Ancak bir sonraki saldırıda işler pek iyi gitmez. Spartalılar tek tek düşerken Kral Leonidas da aldığı ok darbeleriyle yere yığılır. Serhas oraya işini bitirmek için gelir ve bir kılıç darbesiyle bu işi garantilemek ister. Ancak beklemediği bir karşılık alır. Leonidas atik bir hareketle Serhas'a kırık mızrağını saplar ve orada ikisi de yaşamını yitirir. Leonidas'ın mızrağı ISU teknolojisiyle üretilmiş bir silah ve kendisi de ISU soyundan gelen fiziksel ve zihinsel olarak diğer insanlardan daha gelişmiş bir ırktır. Günümüze geldiğimizde ise Leyla Hasan, Leonidas'a ait kırık mızrağı bulur ve Animus adı verilen cihaza yerleştirir. Bu cihaz kırık mızrağın üzerinde bulunan DNA'yı tespit ederek o kişinin geçmişteki yaşantısına, hatıralarına ulaşıp simüle edecek ve bizim şu an kullanmış olduğumuz VR gözlükler gibi görüntüyü görmemizi sağlayacak. Oyuna başlarken iki karakterden birini seçebiliyoruz. Ben burada Alexios değil Cassandra'yı seçtim ve bazı yerlerde seçim yapmamızı olanak sağlayan oyunda ben genel olarak iyi seçimler yaptım. Bilginiz olsun. Çocukken Cassandra, Sparta'nın bir askeri olmak için yetiştirildi. Babası Spartalı General Nikolas bir gün ailesini onurlandıracağını biliyordu. Alexios adında bir erkek kardeşi ve annesi Mirin de Leonidas'ın kızıydı. Dedesinin mızrağı annesi Mirin'e yeterince büyüyünce de kendisine geçmiştir. Ailesi sevgi dolu ve ilgiliydi. Ancak bir gün gelecek Delphi kahininden bir kehanet duyulduktan sonra Nikolas, küçük oğlu Alexios'u Sparta'nın geleceği için Taygetos Dağı'nın tepesinde kurban etmesi gerekecek. Annesinin yalvarış ve haykırışları arasında Cassandra, kardeşini kurtarmak isterken rahibe saldıracak. Ancak hem rahip hem de kardeşi dağdan aşağı düşecekti. Spartalı liderler ise Cassandra'nın suçunun cezası olarak onun da atılmasını isteyecek ve böylece ne kadar istemeden de olsa Nikolas bunu yapacaktı. Böylelikle aile dağılacaktı. Neyse ki Cassandra düşüşten sağ kurtuldu. Kırık mızrağını da alıp açık denizde bir oraya bir buraya savrulduktan sonra Kefalonya kıyısına vurdu. Markos onu yanına aldı ve Phoebe adında genç bir kızla da orada tanıştı. Bu süre zarfında Cassandra kendisini Mistios denilen bir paralı asker olarak yaşamını sürdürdü. Kurt olarak bilinen Spartalı bir generali öldürmesi için onu tutan Elpinor adında bir adamla tanışır. İşi kabul eder ancak hedefi Magaris'te ve ulaşmak için bir gemiye ve mürettebata ihtiyacı vardır. Ancak Cassandra'nın çözmesi gereken daha öncelikli bir problemi vardı. Marcos'un insan olan Cyclops ile başı derde girdikten sonra Cassandra onu kurtarmayı başarır ve yine bir şaka yüzünden varilde boğulmanın eşiğinden denizci Barnabas'ı da kurtarır. Barnabas gemisini ve mürettebatını ona sunacak, denizde yelken açıp yolculuğunda ona arkadaşlık edecektir. Kefalonya'dan ayrılmadan önce Cassandra, Marcos ve Phoebe'ye veda eder. Gemide Barnabas'tan Spartalı kurdun aslında babası Nikolas olduğunu öğrenir. Cassandra Magaris'e vardığında Nikolas'ı görür ancak evlatlık oğlu Stentor onu karşılar. Nikolas'la görüşebilmek için yaklaşan Fetih Savaşı'nda Sparta saflarında yer almasını, Atina'nın bölgedeki hakimiyetini zayıflatıp Sparta güçlerinin hakimiyetine geçmesi için yardım etmesini isteyecektir. Stentor'un bu isteklerini yerine getiren Cassandra'yı Nikolas tebrik etmek için yanına çağırmıştır. Karşılaştıklarında Cassandra'nın ona birçok sorusu vardır. Nikolas bir itirafta bulunur. Gerçek biyolojik babası olmadığını ve daha fazla cevaplar verebilecek olan Mirin'i yani annesini bulması gerektiğini söyler. Nikolas'ın miğferini de alıp Elpinor'la buluşmak için Okida'ya yelken açacaktır. Yola çıkmadan Barnabas geleceğinin neler getireceğini görmek için Delphi kahiniyle görüşmesi gerektiğini önerir. Cassandra ailesinin yok olmasına neden olduğu için kahinle görüşmeye pek sıcak bakmaz. Ancak Barnabas'ın bu söylediğini dikkate alacaktır. Fokida'da Elpinor'la karşılaştığında Cassandra işi hallettiğini söyler ve babası olduğunu bile bile bunu neden yaptırdığını sorar. Elpinor, Nikolas'ın Atina'yı kısa sürede ele geçirebileceğini biliyor
ve o bu savaşın devam etmesi için her iki tarafa da silah satıyordur. Delphi kainine buluşmak için Apollo tapınağına giden Cassandra'yı Barnabas Atika'nın demokrat lideri Perikles'in danışmanı olarak görev yapan Herodot ile tanıştırır. Kısa bir konuşmanın ardından Delphi kainiyle konuşur. Cassandra'nın dağdaki çocuk olduğunu söyler. Kozmos kaltının onun peşinde olduğunu da. Ancak müdahale sonucu konuşma yarıda kesilir. Tarikat ve ailesine ne olduğu hakkında daha somut cevaplar talep etmek için özel evine gider. Kahinin aslında Kozmos kaltı için bir kukla olduğunu, gelen kişilere tarikatın kontrolünde şeyler söylediğini ve Elpinor'un da bir üyesi olduğunu öğrenir. Ayrıca Pythia'dan tarikatın buluşma noktalarını öğrenen Cassandra, bir üyesi olan Elpinor'u bulup işini bitirecek, aldığı pelerin ve maskeyi kullanarak tarikatın içine sızmaya ve onların neyin peşinde olduklarını öğrenmek için yola koyulacaktır. Toplanma yerine ulaştığında ise diğer üyelerden Deimos adında hızla yükselen yeni bir liderin olduğunu öğrenir. Deimos onların en güçlü savaşçısı ama tarikat onu kullanmayı ve annesini avlamayı planlıyordur. Kısa bir süre sonra Deimos içeri girer ve Elpinor'un öldürüldüğünü, aralarında bir hainin olduğunu söyler. Gizemli bir piramit eserle Deimos, hainin kim olduğunu belirlemek için her üyeyi sırayla piramite dokundurur. Sıra Cassandra'ya geldiğinde o ve Deimos eserle etkileşime girer ve o anda ikisi de geçmiş anılarını, hatıralarını görürler. Cassandra, Deimos'un aslında kardeşi Alexios olduğunu ve Taygetos Dağı'ndan sağ kurtulduğunu öğrenir. Deimos ise ona inanamayarak ve meraklı gözlerle bakar ve başka bir tarikatçıyı yakalayarak haini bulup yok ettiğini söyler. Cassandra zarar görmeden kaçmayı başarır ve tarikat onu avlarken Mirin'i yani annesini bir an önce bulmaya karar verir. Yaşadıklarını Herodot'a anlatan Cassandra bir an önce Perikles'e gidip tarikat konusunda uyarmasını ve ayrıca annesi hakkında bilgiyi de Atina'da bulabileceğini söyler. Atina'ya giderken Cassandra'yı Alexios takip etmiş ve bir konuşma yapmaya davet etmiştir. Daha çok merakını gidermek için gelse de Alexios, Cassandra onu ikna etmeye çalışacak, Kalt'ın hedeflerinin anneleri Mirin olduğunu söyleyecek ve beraber aramalarını teklif edecektir. Ancak gözünü güç o kadar köreltmiştir ki Alexios bu daveti kabul etmez ve bir sonraki hedefin Perikles olduğu Alexios tarafından doğrulanır. Atika'da Perikles artık halkın ezici desteğine sahip değildir. Rakibi Cleon kitleleri toplamayı başarmış ve onları Spartalılara karşı kararlı adımlar atmaları gerektiğine ikna etmiştir. Perikles'in güvenini kazandıktan sonra Cassandra şölene katılabilir ve oradaki insanlardan annesi hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Şölende Kefalonya'dan Atika'ya giden bir gemiye gizlice giren Phoebe, Perikles'in en güvendiği danışmanı Aspasia'nın yanına gelmiş ve onun yanında bir iş bulmuştur. Cassandra Phoebe'yi gördüğünde sevinir ancak tehlikeli bir yerde olmasından dolayı onu uyaracaktır. Şölendeki insanlarla konuşan Cassandra, annesinin nerede olduğuna dair birkaç ipucu alır. Ayrıca onunla takip etmesi için birkaç ipucu daha veren Aspasia ile de tanışır. Perikles'i tarikat konusunda uyarmaya çalışsa da Cassandra, Perikles asıl şu an için önemli olan Sparta'nın tehdidi olduğunu söylemiştir. Bu ipuçlarını kovalayan Cassandra, annesinin Taygetos Dağı olaylarından sonra Sparta'dan kaçtığını ve bir bebekle beraber Atina'ya geldiğini, ancak bebek ağır durumda olduğu için tedavi sırasında öldüğü yalanı söylenip Krisis adında bir kalt mensubu kadının onu alıp tarikat için yetiştirdiğini öğrenir. Ayrıca Korint'te Brasidas adında Spartalı bir savaşçıyla da tanışır ve Sparta'ya geri dönerse şayet onunla tekrar çalışacağına söz verir. Tüm ipuçlarına ulaştıktan sonra annesinin izini bulan Cassandra, sonunda Mirin'in Anka isminde Nakşa bölgesinin lideri olarak Spartalılarla birlikte çalıştığını öğrenir. Ancak annesini bulmak için yola koyulmadan hemen önce Cassandra'yı bir vebanın baş gösterdiği Atina'ya geri çağırırlar. Perikles ağır bir şekilde hastalanır ve Cleon iktidara yükselmeye devam eder. Ayrıca Aspasia'nın Phoebe'yi bir göreve gönderdiğini ancak geri dönmediğini öğrenir. Cassandra onu bulmaya gittiğinde artık çok geçtir ve Phoebe'nin tarikatçılar tarafından öldürüldüğünü görür. Bu olanlardan Aspasia'yı sorumlu bulur. Ancak ona ne kadar kızsa da artık bunun bir önemi yoktur. Hemen ardından Deimos Perikles'i yakalamış ve bu olaylardan sonra o da yaşamını yitirmiştir. Annesini bulmak için ayrılmadan önce Cassandra, Atina'dan ayrılmak istemeyen Sokrates ve Hipokrates'ten Phoebe'ye uygun bir cenaze töreni yapmalarını istemiştir. Nakşa'ya vardıklarında ikisi ağlamaklı bir buluşma yaşar ve Cassandra, kardeşi Alexios'un hala hayatta olduğunu
Ancak Kalt'ın onu elinde tuttuğunu söyler. Cassandra ve Mir'in tarikat ve kardeşi Deimos'un peşine düşmeden önce annesi Nakşa yakınlarındaki bir ada olan Bereli istilacılardan Nakşa'yı koruması konusunda yardım ister. Tüm bunlar yapıldıktan sonra Mir'in Cassandra'ya gerçek babası hakkında biraz daha bilgi verir ve daha fazla cevap için Tira'ya gitmesini söyler. Hazır olduğunda Mir'in Cassandra'ya onunla Sparta'da buluşmasını ve burada tarikatı avlamaya devam edeceklerini söyler. Cassandra sonunda Sparta'ya geri döner. Mir'in ve Brasidas onu karşılar. Cassandra'ya eski evini ve vatandaşlığını geri alabilmesi için iki Spartalı kral Alkidiamos ve Pausanias tamamlaması için iki görev verir. İlk kralın isteği olan Sparta için olimpiyatları kazandıktan sonra Cassandra, ikinci kralın isteği olan Bötya'yı Atinalılardan önce kontrol altına almak için yardıma gider. Komutasını Stentor'un üstlendiği yere vardığında Stentor onu iyi karşılamaz. Magaris de Nikolas'ın ortadan kaybolmasından dolayı Cassandra'ya öfkelidir. Ancak kralın emriyle geldiği için onu geri döndürmeyecek, beraber işbirliği yapmaları sonucu Bötya'yı ele geçireceklerdir. Stentor da nihayet Nikolas'ı sağ gördükten sonra biraz da olsun Cassandra'ya öfkesi dinecektir. Yolculuğu sırasında Cassandra, Sparta krallarından birinin tarikatçı olduğunu da öğrenmiştir. Sonunda Pausanias'ın hain olduğu sonucuna varır. Cassandra onu yok etmeyi başarır ve Alkidiamos ona ve Mirin'e topraklarını geri vermeyi kabul eder. Ancak savaş henüz bitmedi. Brasidas, Cassandra'yı başka bir fetih savaşının başladığını ve Deimos'un kendisinin de savaş alanında olduğunu bildirir. Cassandra savaş sırasında Deimos ile yüzleşir ve Deimos'un üstünde bir ağaç düşmesi sonrası Cassandra da ona yardım etmek isterken o da ağacın altında kalmıştır. Uyandığında yakalanmış ve artık kontrolün Kleon'da olduğu Atina'ya geri getirilmiştir. Hapsedildiği sırada Deimos ile konuşma fırsatı bulan Cassandra, tarikatın onu kullandığını anlamasına bir nebze de olsa ikna etmiş gibi görünür. Kısa süre sonra Kleon ortaya çıkar ve onunla başka bir tarikatçı olduğu ortaya çıkar. Çok geçmeden Barnabas ve Sokrates, Cassandra'yı hapisten kaçırmayı başarır. Alkibiades, Sokrates ve Hipokrates ile birlikte onu zayıflatmak ve iktidardan devirmek için Kleon'u, kitlelerin gözünde irtibarsızlaştırmak için bir plan yapmaya çalışırlar. Bir dizi sinsi planın işe yaramasının ardından Kleon nihayet kaçar ve Brasidas, Cassandra'ya onunla Makedonya'da buluşmasını ve sonunda onu savaşta yenebileceklerini söyler. Uzun ve zorlu bir çatışmanın ardından Cassandra sonunda Kleon ile yüz yüze gelir ve tarikattan bir kişi daha eksilmiş olur. Sparta'ya döndüğünde Mirin ile tekrardan buluşur. Hayatı boyunca kaçtıkları geçmişle sonunda yüzleşmek için Taygetos Dağı'na tırmanırlar. Dağda kendilerini bekleyen Deimos'u bulurlar. Hala aklı karışık olan Deimos'u tarikattan ayırmayı ve yine eskiden olduğu gibi bir aile olmayı başarırlar. Bu aileye evlat Gaul Stentor da dahil olur. Nakşa'da annesine de dediği gibi tüm kalt üyelerini bulup hepsini tek tek yok etmeye başlayan Cassandra, sonunda Kozmos tarikatının liderine dair son ipucunu elde edecektir. Aspasi olduğu ortaya çıkan tarikat liderinin peşine düştüğünde düzen ve kaos arasındaki denge hakkında daha fazla şey öğrenir Cassandra. Tarikatın toplanma yerine geri dönünce piramit eseriyle etkileşime girer ve Pisagor'dan bir vizyon görür. Ona dünyanın düzen ve kaos arasındaki hassas bir denge ile bir arada tutulması gerektiğini söyler. Kozmos kaltı, kaosun somutlaştırılmış haliydi. Onu yok ederek yüce düzenin yönetimi ele geçirmesinin yolunu açmışlardı ve tapınak şövalyeleri düzeni böylece doğmuştu. Bu nedenle asasinler ve tapınakçılar arasındaki sürekli savaş başlamış oldu. Aspasya daha sonra toplanma yerine gelir ve tarikatın tek isteğinin Yunanistan için temiz bir sayfa açmak olduğunu açıklar. Ancak Deimos saflarına katıldığında tarikatın vizyonu çarpıklaştı ve Aspasya örgütün kontrolünü kaybetmeye başladı. Daha sonra Cassandra'yı tarikatın yok edilmesine izin verecek şekilde kullanmaya karar verdi. Aspasya ayrıca Cassandra'ya piramidin kendisine de bir vizyon verdiğini söyler. Cassandra piramidi yok ettikten sonra Yunanistan bilge bir filozof kral tarafından yönetilecekti. Bu Atina ile Sparta arasındaki savaşı sona erdirecek ve artık seçilecek taraf olmayacaktı. Cassandra Aspasya'nın planına uymayı kabul eder. Daha sonra piramidi yok eder. Bunu yaparken Miri'nin ona bir fırtınanın geldiğini söyleyen sesini duyar. Bu sese karşılık Cassandra her türlü fırtınayı atlatabileceğini söyler.
Artık gerçek babası için Tira'ya giden Cassandra, onu yeraltı şehri Atlantis'in girişine götüren büyük, gizemli bir kapı bulur. Orada Hermes Trismegistus'un asası tarafından yüzyıllarca hayatta tutulan babası, piramit eseri dokunduğunda gördüğü kişi Pisagor'u bulur. Pisagor ona kendi soylarından gelenlerin kaderinin Atlantis'i mühürlemek ve onu tarikattan korumak olduğunu söyler. Daha sonra onu mühürlemek için dünyanın dört bir yanından 4 eser almakla görevlendirir. 4 eseri de topladıktan sonra Cassandra kapıyı mühürlemek için Atlantis'e geri döner. Eserleri yerleştirdikten sonra Isu yapay zekası Aletheia ile tanışır. Aletheia, Cassandra'ya sadece bir paralı asker olmadığını, aynı zamanda bir kahraman olduğunu ve doğru bildiği yolda asla pes etmemesi gerektiğini söyler. Ayrıca Pisagor'a yeteri kadar hayatta kaldığını, artık asayı bırakıp başka birisinin bu sorumluluğu devralması gerektiğini söyler. Ve yine anıların varisi yani Leyla'sını bu noktaya geldiği için tebrik eder. Bir zaman sonra simülasyon ile gerçek yaşamının çakışacağını söyler. Aletheia insanlığı kontrol etmenin artık bir son bulmasını, yeni olasılıklara izin verilmesi gerektiğini açıklar. Sonucunda Pisagor asayı Cassandra'ya teslim eder ve orada hayatını kaybeder. Asa anahtardır ve Cassandra olası Atlantis'in keşfini önlemek için burayı mühürleyecektir. Günümüze geri dönen Leyla Atlantis'i bulmayı başarır ve hatta asa tarafından yüzyıllardır hayatta tutulan Cassandra ile bizzat tanışır. Cassandra Leyla'ya düzen ve kaosun olması gerektiğini açıklar. Biri kazanacak olursa ki Cassandra yaptığı yanlışı dile getirerek kaosu bitirmeye çalıştığını ancak bu daha çok yıkıma neden olduğunu vurgular. Bunun üzerine Leyla artık sadece düzen için değil kaos için de hizmet edeceğini söyler. Cassandra dengeyi geri getirecek kişi olduğuna kanaat getirir ve yüzyıllardır kendisini ayakta tutan asasını son bir sözüyle Promise me one thing. Anything. When you are done, destroy it. Destroy them all. Yeah. Mater Pandos. Leyla'ya bırakır ve o da hayatını kaybeder. Todos esteros I båda orike tonalikliston podon to sonona koluthi arestitoni toron I de hieros vitus tolmondas efcardios proskopin tons von potmon Pagalenise Ilionotites spem fixilionis condos